Merhaba, hoş geldin. Batman Arkham Origins'in ana hikayesini 16 saat gibi bir sürede tamamladım. Açıkçası önceki iki oyunu yani Batman Arkham Asylum ve Batman Arkham City'yi achievement'larını %100 yapmaya çalışacak kadar beğenmiştim. Bayağı tutulmuştum özellikle. Arkham City benim için çok daha keyifliydi. Fakat aynı tutkuyu Origins'te hissedemedim. Oyun kötü mü? Tabii ki hayır. Hatta birçok oyuna göre, üstelik bugün 2024 yılında çıkan birçok oyuna göre oldukça iyi. Lakin bu oyunu değerlendirirken ister istemez önceki oyunları da göz önünde bulundurarak, yani Batman Arkham serisinin önceki oyunlarını da göz önünde bulundurarak değerlendiriyorum ve işte tam o an benim için diğer iki oyunun biraz gerisinde kalıyor. Şu ana kadar oynadığım 3 Arkham oyununda da dövüş mekanikleri çok iyiydi ve fightlar her zaman çok keyifliydi. Kesinlikle oyunun en iyi yanı dövüş mekanikleri ve bana her zaman Middle-earth, Shadow of Mordor'u anımsatıyor. Aynı keyfi veriyor. Bir savaşa başlarken komboları artırmak, bu arada sanırım fight demek daha mantıklı. Savaştan ziyade bu daha çok dövüş mekanikleri. Çok savaşlık bir durum yok oyunda. Dövüş mekanikleri, yani fight mekanikleri çok tatlı. Bir fight'a başlarken komboları artırmak ve en mükemmel şekilde o dövüşü bitirmeye çalışmak çok tatlı bir heyecan veriyor. Ve açıkçası dövüş kendi içerisinde katmanlı bir yapı, katmanlı bir hal almaya başlıyor. Kendinle bir challenge'a giriyorsun bir noktadan sonra. Bunlar çok tatlı heyecanlar sunuyor oyun içerisinde. Oyunun temel mekanikleri dışında sana ekstra güzel, keyifli anlar yaşatıyor. Oyun dünyası çok tatlıydı. Karanlık ama tatlı. Başlarda evren bana diğer oyunlara kıyasla biraz daha sessiz ve sakin gelmişti açıkçası. Fakat ilerledikçe şehir canlandı ve neredeyse her köşe başında seni bekleyen fight'ın, tatlı bir dövüşün olması hissi her zaman güzeldir. Birçok oyunda yaşayamadığım bir şey bu. Dövüşler esnasında kullandığımız yardımcı araçları bu oyunda diğer iki oyuna kıyasla daha fazla kullandım. Aslında oyun bana o eşyaları kullandırdı. Bu da keyifli ve çeşitlendirilebilir dövüşleri deneyimlemem için imkan tanıdı. Oyunun beni buna itmesi, o araçları sürekli bana hatırlatacak imkanlar tanıması çok iyiydi. Özellikle ilk oyunda ben o araçları neredeyse hiç kullanmamıştım. Veteran attığım dövüş neredeyse yok. Yani ancak ana görev bana veteran atmam gereken bir noktayı gösterirse oraya atıyordum. Dövüş esnasında hiç aklıma gelmiyordu ama burada öyle değildi. Özellikle bu oyunda çok fazla ihtiyaç duyduğumu ve onların var olduğunu hissettiğim sahneleri yaşadım. Ayrıca oyunun karaktere verdiği pasifler de fightlardan alınan keyfi daha da artırdı. Özellikle dövüş esnasında oyunun beni desteklediğini, takıldığım bir noktada bana omuz atarak beni ilerlettiğini hissettim. Yan ve ek görevler diğer iki oyuna göre daha keyifliydi. Hatta birkaç bölüm hiç ana hikayede ilerlemeden sadece yan ve ek görevleri yapacak kadar keyifli geldi bana. Bulmacalar konusuna gelecek olursak bu oyunda oyuncuyu daha az darlıyor ve fazla göze batmıyordu. Yine de benim için sıkıcıydı açıkçası. Diğer oyunlarda da bulmacalar biraz sıkıcıydı. Ama bu oyunda biraz daha oyun dünyasına hem yedirilmiş olması hem gizlenmiş olması, çok göze batmaması ve sürekli zırt pırt her yerden bir bulmaca fırlamaması benim için olumlu yanlarından birisiydi. Batwing noktaları, yani teleportlar, aslında bu oyunun önemli ayrıcalıklarından birisi teleporttu. Oyunun benim için sıkıcı olabilecek yanlarını daha oyun bunları belli etmeden engelledi. Sadece bir bölümü haritadaki tüm Batwing noktalarını açmaya çalışarak geçirdim ve bundan hiç pişman değilim. Özellikle ana görevlerin beni bunalttığı noktalarda gerçekten hayat kurtardı. Aslında teleport bu oyunun öne çıkan tek parlak özelliği diyebilirim. Teleport kadar bence parlak değil ama iyi sayılabilecek bir başka özelliği de şok eldivenleriydi. Şok eldivenleri çok keyifliydi ve itiraf etmem gerekiyor ki oyunu bir noktadan sonra çok kolaylaştırdılar. Ses, grafik, efekt, temel tasarım diğer oyunlarda olduğu gibi olması gereken düzeydeydi ve oyun süresi gayet makuldü. Akıcılık ise aslında oyunun son bölümü hariç mükemmeldi. Sadece son bölümde çok ciddi anlamda bunalttı. Şimdi bu oyunda aslına bakarsanız diğer iki oyuna kıyasla çok fazla oyun kıran bug vardı. İlk oyunda da ben buglarla karşılaştım. İkinci oyunda da karşılaştım. Ama hiçbir zaman bu bugları dile getirebileceğim seviyede yaşamadım. Ne yazık ki Batman Arkham Origins'te çok fazla bug var. 2024 yılına kadar da düzeltilmemiş bunlar. Hiçbir şekilde müdahale edilmemiş. Oyun çöküyor, donuyor, sık sık görevlerde
ve yanlış yerlerde takılıyorum, ilerleyemiyorum. Bunları çok yaşadım. Ve çektiğim videolarda da hepsi zaten mevcut. Hatta bir kısmını yükleyemedim bile çünkü oyun tamamen crash yedi. Oyunun tamamen çökmesine sebep oldular. UI her zaman zayıftı. Bence UI 3 oyunda da zayıf ama özellikle bu oyunda bir tık daha zorlayıcıydı ne yazık ki. Muhtemelen konsol menşeili olmalarından kaynaklanıyor ama diğer iki oyunda PC sürümlerine biraz çaba harcanmış UI'da. Burada asla öyle bir çaba hissetmedim. Çok zorlayıcıydı. Kullanmakta birçok özelliği kullanmakta çok zorlanıyordum. İkinci oyunda yani Batman Arkham City'de iki karakterle oyunu oynuyorduk ve açıkçası tekrar itiraf etmem gerekirse bu bir Batman oyunu olmasına rağmen benim için Catwoman'ı oynamak Batman'i oynamaktan çok daha keyifliydi. Çok sevmiştim ve o karaktere özel bir oyun olursa kesinlikle oynarım demiştim. Bu oyunda da bekliyordum fakat hikaye gereği anladığım kadarıyla Batman evrenine çok hakim değilim. DC evrenine hiç hakim değilim. Anladığım kadarıyla Catwoman yoktu. İkinci bir karakter de verilmemişti Catwoman'ın alternatifi olarak. Fakat oynamak istedim açıkçası. Bölgesel dinleme konusuna gelecek olursak Batman'le haritada hareket ederken sürekli etrafta var olan konuşmaları dinliyoruz. Telsizimize yansıyor vesaire. Bu 3 oyunda da çok sıkıcı. Yani bilmiyorum, Batman Arkham Origins'te bakmadım. Menüde bunu kapatmanın bir yöntemi var mıydı? İncelemedim. Belki incelesem aslında bunu olumsuz olarak nitelendirmem. Belki de menüye bunu kapatmak için bir tercih, bir seçenek eklemişlerdir. Neden bakmadım? Çünkü ilk iki oyunda yoktu. Bundan da büyük ihtimalle ümidimi kestim. Yani içgüdüsel olarak hiç bakmadım kapatılabilir mi diye. Çünkü o beni rahatsız edici, sürekli etraftan duyduğum seslere alıştım. Ve ne yazık ki bu bölgesel dinlemelere çok fazla maruz kalıyoruz. Ve bence bu oyunun en kötü yanlarından birisi bu. Bu oyun Batman Arkham Asylum ve Batman Arkham City'ye göre geriye gitmiş durumda. Ne yazık ki bunu söylemek durumundayım. Özellikle son vuruş animasyonunu devreye alan bir combo var. Kontrol sağ tık kombosu. Bunun çalışmadığı belki de 20 tane an yaşadım oyun boyunca. Ve bir noktadan sonra o kadar can sıkıcı bir hale aldı ki sanki o combo hiç yokmuş gibi oynamaya başladım. Kontrol sağ tık kombosunu kullanarak bir karaktere, yerde sersemlemiş bir karaktere son vuruş yapmayı hiç denemedim bile. Çünkü bu animasyon devreye girmiyor. Karakter takılıyor ve bir şekilde bunu düzeltemiyordum dövüş içerisinde, savaş içerisinde ve bir noktadan sonra da zaten tamamen pes ettim. Bunun dışında bazı görevlerin open world mekaniklerine uyumlu olmaması ve oyuncu tercihlerine saygı göstermeden o anki görev dışı etkinliğin yarıda kesilmesi bence hiç doğru olmamış ve sadece open world değil, roleplay faaliyetleri için de doğru bir yöntem değil. Yani ben bir ana görevi bitirdikten sonra oyunun bana mutlaka ve mutlaka bir zaman tanıması gerekiyor. Bir es verdirmesi gerekiyor. İlk görevlerde bu yok. Bu sorun yok. İlk görevlerde gerçekten oyuncuyu serbest bırakıyor oyun. Ama özellikle son görevlerde birbiri ardına gelen, beni open world'e bir türlü salmadığı, oyunu beni bırakmadığı, çok can sıkıcı ve beni bunaltan sekanslar yaşadım. Anlıyorum. Yazarlar şunu söylemişler. Abi Batcave baskın yemiş, Alfred kaçırılmış, Batman'in oraya gitmekten başka şansı yok. Mecburen oyuncuyu buraya yönlendirmeliyiz. Anlıyorum. Okey. Bence de. Size katılıyorum. Ama bu bir film değil. Bu bir oyun ve ben belki de oyunun final görevine hazır değilim. Hazır hissetmiyorum veya şu anda yapmak istemiyorum. Şu anda ben dışarıda birkaç tane çete üyesi pataklamak, biraz experience kasmak, yan görev yapmak istiyorum. Kaldı ki bu oyun 50-60 saatlik bir oyun değil. Yani ana görevler öyle çok uzun sürmüyor. Oyuncunun oyunda sunulan nimetlerden faydalanması, keyif alabilmesi için zaten yeterince zamanı yok. Doğal olarak ana hikayeyi biraz ilerlettikten sonra ister istemez oyunun sonunu hissediyorsunuz ve o oyunun sonu yaklaştığında o geri dönüşü olmayan tünele girmek istemiyorsun. Fakat oyun seni buna zorluyor ve bu hiç doğru değil. Çok can sıkıcı ve beni oyundan inanılmaz soğuttu. Zaten son videolarda iyice isteksizdim. Bir an önce bitsin diye hızlıca geçtim ve bu oyunda achievement'ları %100 yapmak istemememin bir sebebi varsa o da budur. Oyunun beni zorlaması. Bunun dışında hadi oyun beni zorluyor, scripted sahnelere yönlendiriyor. Programlanmış bir labirente giriyorsun ve o labirentte sana sunulan kısıtlı alanda kısıtlı özellikleri kullanmak dışında şansın yok. Hikayeyi ilerleteceksin. Başka hiçbir şansın yok. Dışarı çıkamazsın. Open world'de seni oyun salmıyor. İşte bu tarz scripted sahneler çok fazla ve çok kısıtlayıcı. İster istemez seni aslında oyun oynuyormuşsun gibi değil de birinin sana zorla dayattığı hikayeyi dinliyormuşsun gibi hissettiriyor. Her gün insanları dinlemek istemeyebilirsin. Zorla karşıdaki insanın kendini dinlettiğini düşün. Resmen o hissi yaşadım oyunda. Bunun dışında tüm bossları oyun sonuna yığmışlar resmen. Ne yazık ki böyle bir şey olmuş. Aslında evet, başlarda 1-2 boss vardı ve bunlar keyifliydi.
Deathstroke boss fight'ı bence çok keyifliydi. Bunaltıcı sayılabilecek derecede üstelik keyifliydi. Ama iyiydi. En azından oyunun başında bana belli eşikleri geçtiğimi, karakterde biraz ısındığımı, geliştiğimi hissettirdi. Fakat uzun bir dönem boyunca ana hikayede boss fight yaşamadık. Sadece o boss fight'lara ulaşmamız için gereken bir dizi görevi yaptık ve sonunda birbiri ardına yığılmış bosslarla savaştık. Ve ne yazık ki oyunun oyuncuyu zorlaması nedeniyle ben o boss fight'lar esnasında çok sıkıldım. Çünkü benim için bir boss fight'a girersin, ardından open world'e çıkarsın, experience kasarsın, karakterini geliştirirsin, yeni skill'ler ve yetenekler açarsın, mevcut skill ve yeteneklerinde uzmanlaşırsın. Sonra da bir sonraki boss fight'a kendini hazır hissedersin ve o boss fight'a yönlenirsin. Bunları oyunda yapamadım ve bu beni çok sıktı. Klişe diyaloglara geleceğim. Klişe diyaloglar oyunda çok fazla. Bu oyun ilk iki oyuna göre çok fazla Hollywood. İnanılmaz klişe sahneler izledik. Diyaloglar çok can sıkıcı, bunaltıcı, orijinal değil ve yaratıcılıktan uzaktı ve beni gerçekten kötü bir Hollywood yapımı izliyormuş gibi hissettirdi. Bunun dışında ben bir düşüncemi paylaşacağım. Büyük ihtimalle sen DC evrenini ve Batman karakterini seviyorsan muhtemelen bana katılmayacaksın ve beni çok eleştireceksin. Anlıyorum ama ben hissettiğimi söyleyeceğim. Bence bu oyunda bazı kötü karakterler var. İşte Joker gibi, Deathstroke gibi, Bane gibi. Fakat içlerinde psikolojisi en bozuk karakter kim desem büyük ihtimalle çoğu kişi Joker'i gösterir. Bence bu oyunda tüm karakterleri göz önünde bulundurduğumuzda psikolojik buhranın eşiğinde ve çok ağır şekilde psikolojik bir savaşın ortasında olan, kendiyle savaşan tek karakter Batman. Bunu çözemediğimiz için ilk oyun aslında buna biraz yanaştı. İlk oyunda Batman'in flashbackleri onun sorunlarını, buhranını, içinde yaşadığı veya bulunduğu kötü durumu vurgulamak için değil, çözmek için vardı. Fakat Batman Arkham City ve Batman Arkham Origins'te daha fazla vurguladı ve daha fazla vurguladı ve bunların hiçbirisini çözmedi. Batman Arkham Asylum'da en azından bunu çözmek için özellikle mini platform oyunu vari bir kabus sahnesi vardı. Çok tatlıydı. Bence çok güzeldi ve bir şeyleri çözmek için çok yardımcı oluyordu. Ama bu son iki oyunda biz Batman'in gerçekten ağır hasta olduğunu biliyoruz. Bunu inkar edemeyiz. Ama bunu çözmek için oyun hiçbir şey yapmıyor. Sadece şunu söylüyor. Batman'in ciddi sorunları var. Batman'in Joker'den belki de farkı yok. Sadece Joker yanlış tarafı seçmiş. Batman'in de çok ciddi problemleri var ve bir yerde patlak verecek gibi hissettiriyor. Oynadığım karakterin dengesizliğini hissedebiliyorum ve bu can sıkıcı çünkü ben burada Joker'i oynuyor olsam bunu hissetmezdim. Çünkü Joker'in zaten sorunlu bir karakter olduğunu ve bu sorununun onu keyifli hale getirdiğini biliyorum. Joker'i izlerken çok keyif alıyorum. Oynamak da istiyorum açıkçası. Ama Batman kendini hep aslında kanunun üstünde gören, çünkü ona göre doğru olduğunu düşündüğü kurallarla yaşıyor ya ve her zaman doğru bir karakter olduğunu düşünüyor ya. Hani insanları öldürmemesinin altında bile bu sebep yatıyor bence. Fakat kendi içinde bu çözmediği sorunları benim oynadığım karakterin çok dengesiz olduğu hissini doğuruyor bende ve Batman'in ne yapacağını kestiremiyorum. Özellikle sinematiklerde aldığı kararlar benim oynadığım karakterle uyuşmuyor ve her seferinde oynadığım karakterin aldığı yanlış kararların, yaptığı saçma seçimlerin beni karakterden daha da soğuttuğunu hissediyorum. Üzgünüm. Belki de DC evrenine bu kadar ilgili olmadığım için bunu hissediyorumdur. Yanlış düşünüyor olabilirim. Sadece kendi hislerimi dile getiriyorum. Sonuç olarak aslında şöyle bir toparlayabilirim. Batman Arkham Asylum bizi Batman yapan oyundu. Batman ile bizi tanıştırdı. Üstelik bunu oyun dünyasına damga vuran birçok yenilik ve çok keyifli bir oynanışla yaptı. Batman Arkham City ise sandbox ayrıcalıkları sundu. Ayrıca zaten güzel olan dövüş mekaniklerini mükemmelleştirdi. İşte bu iki cesur projeyi göz önünde bulundurduğumda, onları yıldızlaştıran özelliklerini vurguladığımda aslında onların yanında Origins'in neden sönük kaldığını otomatik olarak daha doğru vurgulamış oluyor. Daha doğru anlatabileceğimi düşünüyorum. Origins ne yaptı? Açıkçası teleport ve şok eldivenlerini getirerek oyunu daha keyifli bir hale büründürdü ve mobil hissettirdi. Katılıyorum. Fakat bunlar yeterli değil. Dövüş mekaniği geriye gitti. Ben bunu oynarken hissettim. Teknik açıdan oyunda çok sorun vardı. Bunu oynarken gerçekten hissettim ve bunun nedeni büyük ihtimalle geliştirici firmanın değişmiş olmasıydı. UI can sıkıcıydı ve zorlayıcıydı. Hikaye çok klişeydi ve sonlara doğru anlamsız derecede hızlandı. Üstelik bunlarla yetinmedi. Oyuncuya hikayede kestiği noktaları çaktırdı. Çünkü bazı boss
bossları oyunda bize gösterdi ama o bosslarla biz hiç karşılaşmadık. Aslında karşılaştık, sadece sinematiklerde, oyun içerisinde onları görmedik bile. Tüm bu açılardan bakınca benim şurut skalamda Batman Arkham Origins 100 üzerinden 55 puanda kalıyor. Şurut skalasının detaylarına bakacak olursak grafik açısından oyun orta düzeydeydi. Aslında iyi de sayılabilir ama orta benim için bu oyunu nitelendirebileceğim en doğru seçenek. Hikaye orta düzeydeydi. İyi olabilirdi ama çok fazla klişe ve çok fazla Hollywoodvari içeriğe sahipti. Bu da beni bir tık geriye götürdü, düşürdü. Fiyat performans açısında bir şey söyleyemiyorum ama bu oyun özelinde değil. Yani Batman Arkham Origins özelinde değil. Bugün ben patatesin fiyatıyla ilgili de bir şey söyleyemiyorum. Yani o yüzden hiçbir şey için bir şey söyleyemiyorum. O nedenle indirimde şurutla diyorum. Direkt yapıştır. Sistem gereksinimleri konusunda ortalama bir PC ile oynanabilir. Ben yaşadığım çökmelerin, bug'ların, teknik sorunların, oyun kapanmalarının sistemden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Ortalama bir PC ile bu oyunu oynayabilirsin. Bence sorunların kaynağı oyunun kendi içerisindeydi. Oynanış süresi açısından tam bir Kevin Malone. Yani çok fazla değil, çok da az değil. Tam ayarında maruz kalınabilecek güzel bir oyun. Açık dünyası da buna imkan tanıyor. Zorluk, skat seviyesi gerçekten ne zor ne kolay. Suyunu, huyunu bildiğinde akacak derecede bir oyun. Türkçe dil desteği yok ve bence gerek de yok. Çünkü oyunun anlaşılabilir bir İngilizcesi var. Ses müzik konusunda normal. Tekrar oynanabilirlik konusunda ise ben tek seferlik şurutla geç diyorum. Çünkü özellikle teknik sorunları nedeniyle tekrar bu oyuna bakmak istemeyeceksin muhtemelen. Bak hata durumuna gelecek olursak gerçekten benim için şurut perspektifinde tam bir cim, sürekli bozuluyor, sürekli çöküyor ve gerçekten bir noktadan sonra da sürekli beni sıktı. Bunun dışında şurut inisiyatifinde ekstra puan vermemi gerektirecek herhangi bir şey de yoktu oyunda ve benim için 100 üzerinden 55'lik bir oyundu. Güzel bir oyundu. Bugün çıkan birçok oyuna göre iyi bir oyundu, sağlam bir oyundu. Fakat Batman Arkham serisini göz önünde bulundurduğumda ilk iki oyuna göre biraz sönüktü. Benim bu oyunla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu aşamaya kadar dinleme, izleme nezaketini gösterdiysen sana çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.